Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Ben bugünkü videomda birazcık hayatın gerçeklerinden konuşmak istiyorum. Yani aslında American Dream gerçek mi? Amerika'da da zorluk yaşanıyor mu? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Amerika'ya eğer gelmeyi düşünüyorsanız hani bunlardan bahsetmem belki birazcık işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Başlıyorum. 1. Devlet işleri gerçekten çok kötü. E-Devlet, bizim Türkiye'deki E-Devlet inanılmaz güzel, harika, teknolojik bir oluşummuş. Buraya gelince ben bunun farkına vardım. Şöyle söyleyeyim, mesela burada bir yere başvuracaksınız. Banka hesabı açacaksınız. Size bankaya gittiğiniz zaman diyor ki bana adres beyanı veren bir kağıt belge göster. Peki bu adres beyanını normalde ne yaparız biz? E-Devlet'ten ikametgah çıkarırız. Orada barkod olur ve barkodla bunu isteyen kişi, talep eden kişi check edebilir, kontrol edebilir doğruluğunu. Ama burada öyle bir sistem yok. E-Devlet yok. Ne yapıyorsunuz? Kira sözleşmenizi falan götürüyorsunuz. Bazı yerler bunu kabul etmiyor. Diyor ki işte American Postal Service'e kayıtlı adresini göster diyor. Benim öyle bir şeyim yok. Bilmiyorum. Onu da tam anlamış değilim. Böyle çok değişik, yani E-Devlet'in olmaması beni çok şoka uğrattı. Onu geçtim, insanların TC kimlik, yani bir kimlik numarası yok. Mesela ben Türk konsolosluğuna gittim. Evlendiğimi söyledim. Soyadım değişti dedim ve anında sistemden, her yerden benim soy ismim değişti. Birkaç gün sonrasında benim bankalardaki ismim de değişmişti. Amerika'da böyle bir şey yok. Benim evlendiğimi kimse bilmiyor. Benim gidip belirtmem lazım. Sosyal security numaramda, sosyal güvenlik numaramda hala benim eski adım yazıyor. Ben evlendim ama onu bilmiyorlar. Gidip mesela onlara bildirmem lazım. Her birime tek tek bildirmeniz gerekiyor. Beni yine çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, burada nüfus kağıt örneği diye bir şey yok. Bazı yerler mesela Amerikalılardan işte ek belge talep ediyor kendileriyle ilgili ve doğum sertifikalarını istiyor. Ve çoğunun doğum sertifikası yıllarca böyle bir yerlerde kalmış, eskimiş püskümüş o kağıt parçası. Eğer onu kaybettiysen falan hastaneye iletişime geçip hastaneden tekrar talep ediyorsun. Amerika kaç sene önde bizden diyoruz. Uzaya bilmem ne gönderiyorlar. Ama nüfus kağıt örneği alamıyorsun. İkametgah alamıyorsun. Gerçekten bu beni çok şaşırttı, üzdü. E-Devlet'i özlüyorum. Arada giriyorum. 2. Yemek. Şöyle ki Amerikan mutfağı diye bir şey bence yok. Zaten yok. Yani ya hamburger ya da barbekü yapıyorlar. Barbeküde de böyle birkaç kere katıldım. Sadece şey atıyorlar ızgaraya, et atılıyor. Sucuk yok, köfte yok. Et atılıyor. Tatsız tutsuz. Meze yok, salata yok ve böyle enfes bir, şahane bir masa hazırladık falan diyorlar. Ve bu beni çok üzüyor. Çünkü biz 10 saat patlıcan közlemeye ve işte şakşukalar yapmaya falan uğraşıyoruz. Kumpirler yapıyoruz. Gerçi kumpir onlarda da var gibi. Ama onlar sadece basit bir hot dog atıyorlar, bir de sosis atıp, tavuk atıp, ketçap bilmem ne hop yiyorlar ve bu bir mutfak değildir. Çok şükür ki New York'tayım. New York'ta birçok ülkenin mutfağı var burada. Hatta büyük ihtimalle olmayan bir mutfak yoktur. Ve burada gerçekten çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Ama tabii ki de sıkıntı olan şey birçok şeyin pahalı olması. Şimdi ona da geliyorum. 3. Hayat pahalılığı. Zannetmeyin ki buradaki insanlar, herkes çok lüks içinde yaşıyor. Birçok kişinin gerçekten zorlandığını söyleyebilirim. En çok özlediğim şeylerden biri eve sipariş vermek. Yani veriyorum arada ama o kadar Türkiye'deki yaptığım kadar sık değil. Çünkü burada mesela 10 dolar olan bir pizza evinize gelişi 20 dolara geliyor. Gerçekten 2 katını buluyor. Çünkü hem kurye ücreti alıyorlar, hem uygulama ücreti alıyorlar, hem vergi alıyorlar derken sizin aldığınız şeyin neredeyse üstüne bile çıkabilir. Eğer mesela 5-6 dolarlık bir şey sipariş verecekseniz bayağı artabiliyor bu ücret. O yüzden öyle ben hemen gideyim sipariş vereyim olmuyor. Gerçekten çıkıp mesela markete gidip almanız gerekiyor. Özellikle New York'ta kiralar çok pahalı. Apartmanların aidatları bile çok pahalı. Mesela diyoruz ya araba almak çok uygun yurt dışında diye. Şöyle, evet bir sene çalışarak belki araba alabilirsiniz. Ama New York'ta bir arabanız varsa park etmek için aylık yaklaşık 1000 dolar ödemeniz gerekiyor. New York City'deyseniz eğer. Ve 1000 dolar, 5000-6000 dolar kazanıp 2000-3000 dolar kira veren bir insan için çok pahalı. O yüzden burada benim gördüğüm çoğu kişinin arabası yok. Genelde toplu taşıma araçları kullanıyorlar. Ona da şimdi geliyorum. 4. Temizlik. Gerçekten burası inanılmaz pis bir şehir. Ben bugün şöyle bir olay yaşadım. 2-3 metrede bir evsizlerin olduğu ama çok şık olan bir parkta köpeğimle yürüyordum. Ve hep böyle denk geliyorum evsizlerle. Oturuyorlar banklarda. Ama bugün içlerinden bir tanesi o kadar kötü kokuyordu ki benim çok midem bulandı. Yani gerçekten çok kötü oldu ve koşarak oradan kaçtım.
çok ciddiyim. Metrolar çok pis. İnsanlar sokaklara tuvaletini yapabiliyor. Yerlere çöp atıyorlar. Değişik kötü bir koku var gerçekten. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. O yüzden böyle paket paket antibakteriyel şeyler aldım. Losyonlar falan aldım. Pis bir şehir New York. İnsanları pistir diyemeyeceğim ama burada çok fazla evsiz ve aklını yitirmeye meyilli, böyle sınırda veya çoktan yitirmiş olan insan olduğu için onlar bu etrafı çok da iyi korumuyorlar. Koruyan iyi koruyor, değerini biliyor ama dediğim gibi aklı başında olmayan da çok kişi var. Buradan da hemen şuna geliyoruz. 5. Güvenlik. Ben kendimi burada güvenli hissetmiyorum. Burada farklı bir şekilde güvenli hissetmiyorum. Türkiye'de mesela rahatsız olduğumuz insanların yargılayıcı bakışları, işte kötü sözleri olabiliyor. Burada da gerçekten kafası yerinde olmayıp böyle yürüyen, deli şeyler yapan insanlar var. Ve bir uygulama var, Citizen App diye. O uygulamadan mesela bakıyorsunuz. Etrafınızda işte 3-5 sokak ötenizde bir olay olmuşsa bildirim geliyor ve ben çok değişik bildirimlerle karşılaşıyorum. İşte Spider-Man kostümlü bir adam bir kadına, tanımadığı kadına yoldan geçen yumruk attı. Veya bir adam bir kadının yüzüne tükürdü. Deli çünkü bunlar. Ben bunlardan çok korkuyorum ve böyle dolaşıyorum, böyle korka dolaşıyorum bazen. Kaçıyorum insanlardan. Böyle New York'un da tehlikeli, deli bir, çılgın bir tarafı var. Ay şunu da atlamayın, biliyorsunuzdur ki New York fareleriyle meşhur. Burada hiçbir sokak köpeği yok, kedisi yok. O yüzden her yer fareyle dolu ve ben buna alıştım. İnanamazsınız, böyle kocaman kuyruklu o fareleri görmeye alıştım. Korkuyorum, evet, tiksiniyorum ama yapacak bir şey yok. Bence buna bir çözüm bulmaları lazım. Bunu sorgulayıp duruyorum. Çünkü hiç hoş değil yani bu kadar fare olması. 6. Doğa olayları. New York'ta çok fazla olmuyor ama mesela birkaç gün sonra Hurricane Milton geliyor Florida'ya, özellikle Tampa'ya ve yetkililer kesinlikle şehri boşaltın, çıkın, gidin diyor. Ve bu çok korkunç bir şey. Birkaç hafta, hatta bir hafta öncesinde de yine küçük çaplı daha bir şey gelmişti, hurricane, ve o zaman da insanların evini sel bastı. Birçok ev yıkıldı. Bu çok korkunç bir şey. Florida'da yine biliyorsunuz ki değişik hayvanlar var. İşte timsahlar dolaşıyor falan. Bunlar da benim Amerika'nın sevmediğim yanlarından birkaç tanesi. 7. Kültürel farklılıklar ve dil bariyeri. Ben açıkçası bu konuda çok farklılık çekmedim. Kültürel olarak da bizden böyle acayip farklı olduklarını düşünmüyorum. Ben mesela atıyorum WhatsApp'tan yazmak yerine iMessage'dan yazıyorlar. Mesela buna alışman lazım. Birisiyle karşılaştığın zaman şöyle sarıldığın zaman bir kere sarılıyorsun. Böyle 1-2 yapmıyorsun. Bir kere yapıyorsun. Bunlara alışıyorsun. Dil bariyeri ama İngilizce gerçekten hani buraya geldiyseniz kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ben çok fazla work and travel yapıp sonrasında Amerika'da kalmaya devam eden Türk'le karşılaştım. Ve inanın doğru düzgün İngilizceleri yok. Ve bu yüzden çok fazla böyle büyük olmayan ufak restoranlarda çalışıyorlar ve o tarz yerlerde gerçekten çalışmaları gerekenden çok daha fazla çalışıyorlar. Hak ettiklerinden az miktarda ücret alıyorlar ve bu konuda zorluk çekiyorlar. Kültürel farklılıklardan bu arada en çok sinir olduğum şey her şeyi farklı kullanmaları. Celsius değil, Fahrenheit kullanıyorlar. Kilo demiyorlar, pound diyorlar. Ben işte 47 kiloyum ama yok, ben 106 poundum. Bunları öğrenmek zor. Yani onlara da birazcık ben alışmaya çalışmıyorum. Birisi sorduğu zaman hemen Google'dan bakıp söylüyorum. Onu aklımda tutacak değilim. Boyun kaç? 5'1. Yani ezberlemeye gerek yok. Az önce bahsettiğim Amerika'ya taşınmış ve İngilizce konuşamayan insanların başka bir ortak noktası şu ki sadece Türklerle beraber vakit geçiriyorlar ve hiç pratik yapmıyorlar. Bakın arkadaşlar, pratik yaptığınız sürece düzenli olarak İngilizceyi öğrenmeme şansınız yok. Yani biz insanlar olarak öğrenmeye aç, öğrenmeye meyilliyiz. İngilizceyi sadece kitaplardan çalışarak veya derslerde anlamaya çalışarak öğrenmek yetmiyor. Hatalar yapmak, yaptığımız hatalardan öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden sürekli konuşma pratiği yapmak gerekiyor. Ben İngilizceye hakim olduğum halde bu süreçte English Central'ı gerçekten çok fazla kullandım. Çünkü gerçekten o kadar ufak detaylar var ki bunları sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Tamamen ben bir dili öğrendim diye bir konu yok zaten. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden mesela ben düzenli olarak pratik yapıyorum ve inanamazsınız her hafta neler öğreniyorum. Bilmediğim bir sürü şey var. Mesela bir önceki videoda saçım pırasa gibi, işte my hair is pin straight demiştim. Ben bunu pratik yaparak öğrendim. Böyle küçük detaylar oluyor ve bunların hepsini dediğim gibi konuşarak, pratik yaparak öğreniyoruz. English Central'ın da en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de her seviyeye uygun bir video pratiğinin olması. Dediğim gibi ben mesela iyi seviyede biliyorum. Ona göre seçip istediğimiz konuyla ilgili istediğimiz videoları izleyip
izleyerek pratik yapabiliyoruz. Aynı zamanda ben genelde konuşma pratiği yapmayı tercih ediyorum. Hem böyle keyifli oluyor. Karşımdaki öğretmenle beraber konuşup onunla beraber pratik yapıyorum ve bu benim en çok sevdiğim yollardan bir tanesi. Ve bu özel dersleri dilediğim zaman dilediğim yerden yapabiliyor olma özgürlüğünü de gerçekten çok seviyorum. Çünkü bazen alıyorum iPad'imi, çıkıyorum parkta hocayla konuşup pratik yapıyorum. Eğer bilmiyorsanız English Central'a ilk üye olduğunuz zaman sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde hem sizler English Central'ı deneyimlemiş oluyorsunuz hem de bizler sizlerin İngilizce seviyenizi öğrenmiş oluyoruz. Bu arada bu videomuzda da yine sizlere ücretsiz bir aylık English Central üyeliği hediye ediyoruz. Bu hediyeyi 2 kişi kazanacak. Yorumlara Amerika'da görmek istediğin şehri yaz. Görmek istediğin yeri yaz ve biz de yorumlar arasından 10. ve 30. yorumu seçip hediyelerini vereceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you!